Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için içi çikolata dolgulu, dışı Hindistan cevizi kaplı muhteşem bir kurabiye tarifim var. Ağızda dağılan kıyır kıyır çok lezzetli bu kurabiyeyi denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Üstelik katı yağ kullanmadan sadece sıvı yağla yapabileceğiniz çok az malzemeli ekonomik bir kurabiye tarifidir. Öyleyse fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli tatlı tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 2 adet yumurtamızı kıralım. 1 su bardağı toz şekerimizi ekleyelim. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Yumurta ve şekerimizi yaklaşık 4-5 dakika çırptıktan sonra 1 su bardağı sıvı yağımızı ekleyelim ve karıştıralım. 3,5 su bardağı un ekliyorum. Unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Yumurtanın büyüklüğüne veya küçüklüğüne göre değişkenlik gösterebiliyor bu oran. Bazen unun markasına göre de değişkenlik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde eklemekte fayda var. Bir paket hamur kabartma tozu ekliyorum ve tüm malzemelerimi elimle güzelce yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi çok ekonomik bir tarif. Sadece sıvı yağ, toz şeker, yumurta ve unla yapabileceğiniz 4 malzemeli. Hem ekonomik hem de katı yağ, tereyağı, margarin kullanmadan yapabileceğiniz olağanüstü lezzetli bir kurabiye tarifidir. Yakın zamanda sizlerle daha önce çilek dolgulu, çilekli, Hindistan cevizli kurabiye yapmıştım. Bu sefer de çikolatalı dolgulu olarak hazırladım. Çoğunlukla takipçilerim çikolatalı olarak yapmamı istediği için ben de sizleri kıramadığım için planlamamın içerisine aldım ve sizlerle tarifimi paylaşıyorum. Bu tarifimden sonra da Hatice Hanım ve Sevgi Hanım'ın isteği üzere ay çöreği tarifini sizlerle paylaşacağım. Benim tarifimle yaptıktan sonra başka bir ay çöreği tarifi deneyeceğinizi düşünmüyorum. Mutlaka takipte kalın ve videolarıma beğeni bırakıp yorum yazmayı lütfen unutmayınız. Kurabiye hamurumuzu hazırladıktan sonra avucumuzun içerisine kurabiye hamurumuzu ezelim, bastıralım. Sonra içerisine sürülebilir çikolatamızı ekleyip yuvarlak şekli verelim. Ben ilk önce gösterdiğim gibi avucumun içerisinde yaptım. Böyle yaparken biraz çatlaklıklar oluşabiliyor, zorlanabilirsiniz diye farkı neyle yapılabilir kolay bir şekilde ve pratik bir şekilde ne olabilir düşündüğüm zaman streç filmle sizlere de göstermek istedim. İnanın bu şekilde çok daha kolay şekil verebilirsiniz. Kurabiye hamurunuzu streç filmin üzerine koyun. Avucunuzun içerisinde bastırdıktan sonra sürülebilir çikolatayı ekleyin ve kenar kısımlarını hamurun içeri toplayıp yuvarlak şekli verin. Hafifçe çevirdikten sonra yuvarlak şekliniz hazırdır. Bu şekilde çok kolay oluyor ve hamur da çok kolay şekil alabiliyor. Biliyorsunuz ki sıvı yağlı kurabiyeleri yaparken sıvı yağ ekledikten sonra diğer malzemelerimizi çok fazla yoğurmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü sıvı yağ kendini salacağından dolayı çok fazla yoğrulmaya gelmiyor açıkçası. Tereyağlı kurabiyelerden biraz farklı. Ve kıvamı da çok önemli. Ne sert olmalı ne de çok yumuşak olmalı. Yumuşak olursa sıvı yağ kendini bırakıyor. Çok sert olursa da şekil vermekte zorluk çekebiliyorsunuz. Benim verdiğim ölçüler tam ölçüler. Tam bu ölçülerde yaparsanız eminim çok güzel kurabiyeler elde edeceksiniz. Gördüğünüz gibi üzeri gayet pürüzsüz güzel oldu. Ufaktan çatlaklıklar oluşsa da hiç sorun değil. Çünkü dış kaplamasını sürülebilir çikolatayı ince bir şekilde açtıktan sonra bulayacağız kurabiyenin üzerine ve Hindistan cevizine bulayacağız. O yüzden o üzerinde oluşan kurabiyenin piştikten sonraki çatlaklıkları hiç gözükmeyecek. Sorun etmenize gerek yok açıkçası. Ben bu şekilde bir tatlı kaşığıyla çikolatayı bol bir şekilde koydum. Dilerseniz daha az da koyabilirsiniz. Çikolata severseniz benim gibi biraz fazlaca koymanızı tavsiye ederim. İçi bol akışkanlı, güzel bir tatlı kurabiye oluyor. Bir de bu kurabiye ile ilgili aynı sorular, benzer sorular çok gelmişti. Hemen sizlere bu kurabiyede de aynı lezzet ve tat olduğu için cevaplandırmak istiyorum. Reçelli dolgulu Hindistan cevizi kurabiyeyi yaptığımız zaman çoğu kişi demişti ki Fatma Hanım bu birazcık böyle irmik katılmış gibi, içerisinde irmik var gibi bir görüntü oluşmuş. Çok güzel gözüküyor. Veya denedim sanki böyle hani irmikli şerbetli tatlı lezzetinde diye söyleyenler olmuştu.
Şimdi bu çikolatalı kurabiye de aynı şekilde oldu. Çünkü hamuru gerçekten içinde az malzeme olmasına rağmen bir kere çok lezzetli bir hamur ve ölçüsü tam kıvamında. Aynı zamanda en önemli faktör de hamurun içerisinde çikolata koyduğumuz için, dışını da çikolatayla kapladığımız için kurabiyemiz piştikten sonra ister istemez kapladığımız diş katmanındaki çikolata hamurun içerisinde nemlilik oluşturuyor. Böylelikle o kurabiye hamurunda pütür pütür böyle ağızda dağılan etkisi kurabiye hamurunun görselde oluyor. Tamamen sebebi bu. Dışında kapladığımız katman ve içindeki iç dolgulu nemli bir iç dolgu olduğu için kurabiye hamurunda da böyle irmik helvası gibi, irmik tatlısında olduğu gibi, yumuşak kekli yapılan irmik tatlısında olduğu gibi bir görsel oluşturuyor. Benim gibi böyle biraz mutfakla ilgili olan hanımlar için de bu bilgiyi veriyorum. Bu tarz yorumlarınızı da gördükçe inanılmaz derecede mutlu oluyorum. Şimdiden bu tarifimi deneyecek olanların da elleri de sağlık. Yakından sizlere üçüncü olarak farklı bir şekilde nasıl yapabilirsiniz kolaylıkla onu gösteriyorum. Avucunuzun içerisine hamuru parmağınızla oyuk bir şekilde oluşturun. İçerisine çikolatayı ekleyin. Sonrasında kapatın. Bana en kolay yöntem bu geldi. Hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Bu yöntem biraz içli köfte gibi. Oyuk oluşturduktan sonra harcı koyuyorsunuz ve hemen uç kenarlarını kapatıyorsunuz. Kolaylıkla şekil verebilirsiniz. Ben bu malzeme ölçülerinden toplamda 16 adet iç dolgulu, dışı çikolata kaplı Hindistan cevizi kurabiyeler elde ettim. Bir tane fazladan küçük parçam kalmıştı, onu da değerlendirdim. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizin altı ve üzeri güzelce kızarana kadar pişirelim. Üzerinde hafiften çatlaklık oluştuğu zaman fırından alabilirsiniz. Ben fırınımda yaklaşık 15 dakika kadar tuttum. 15 dakikanın sonrasında kurabiyelerimi fırından çıkardım. İlk sıcaklığı geçtikten sonra kurabiyelerimizi ilk önce sürülebilir çikolataya bulayacağız. Sonrasında Hindistan cevizine bulayacağız. Bu arada sürülebilir çikolatayı biraz daha açmak için, ince bir şekilde olması için ocağın üzerinde bir cezvenin içerisine su koyun. Bir kasenin içerisine sürülebilir çikolatanızı ekledikten sonra daha akışkan olmasını sağlamak için suyun buharında sürülebilir çikolatayı inceltelim. Eğer çok akışkan olmamışsa 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip karıştırın. Daha fazla olmasını sağlarsınız ve akışkan olmasını sağlarsınız. Ben 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Bu şekilde çikolatamı hazırladım. Kurabiyemizin etrafını önce sürülebilir çikolataya buluyoruz. Sonrasında Hindistan ceviziyle kaplıyoruz. Bütün kurabiyelere bu işlemi yapıyoruz. Bu arada bu işlemi yaparken elinize çikolata ve Hindistan cevizi yapışmaması için ve şeklin güzel olması için çatalla şekil vermenizi tavsiye ederim. Çikolatanın içerisine batırdığınız 2 çatal, Hindistan ceviziyle buladığınızda 2 çatal olmasını tavsiye ederim. Hem görüntü olarak da güzel sonuç alabilirsiniz. Kurabiyelerimizi bu şekilde hazırladıktan sonra buzdolabında 1 saat kadar dinlendirelim. Dilerseniz yarım saatte de derin dondurucuda dış kabının donmasını sağlayıp ondan sonra sunum edebilirsiniz. Öyle de çok farklı lezzetli oluyor. Ben biraz dinlendikten sonra daha çok seviyorum bu kurabiyeyi. Şimdiden deneyecek olan herkesin ellerine kollarına sağlık. Sizler yakından kurabiyenin iç dokusunu izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinizin mesajlarını okuyorum ve dönüş sağlıyorum. Kanalımda görmek istediğiniz tarifler varsa eğer yorum kısmına yazabilirsiniz. Mutlaka planlamamın içerisine alıyorum. Görüntüden de anlaşıldığı üzere kurabiyemiz muhteşem oldu. Lezzeti de şahane. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.